Başlattım. Tamam. Şimdi PCR nedir, ne değildir? Yani PCR aslında yani bir sürü çeşidi var ama ben şimdi genel haliyle anlatmayacağım. Sadece biz ne yapıyorsak onu anlatacağım. Onun için benim yaptığımı öğrenmiş olacaksınız. Başkalarınınkini boş verin. Ama neyse ki biz her tür PCR yapıyoruz labda. Onun için bayağı bir şeyi cover etmiş olacağım. Çünkü enzimlerle falan da gireceğim. Önce ama mantığı. Şimdi hücre, insan hücresi. Bunun içinde DNA'sı var. Kromozomal DNA'sı. Buna primerleri bağlarsan, iki tane primer bağlarsan çoğaltacağın şey her hücrede 2 kopya olacak. Eğer DNA'dan yaparsan, genomik DNA'dan. Ama biz bunu da kullanıyoruz. Ama qPCR da kullanıyoruz. qPCR'da ne yapıyoruz? Genomik DNA'yı kullanmıyoruz. Ama genomik DNA'dan normalde ne yapılıyor? mRNA yapılıyor. Biz işte bu mRNA'yı izole edip önce sonra bu mRNA'dan cDNA yapıyoruz. Yani komplementary DNA ve PCR'ı da bununla yapıyoruz. Bunun bize ne faydası oluyor? Eğer bunu kantitatif bir cihaza yüklersen, yani qPCR gibi, eş zamanlı PCR gibi, o zaman kaç tane mRNA varsa o kadar çok sinyal alırsın demek. O zaman da bu gen ne kadar ifade ediliyor onu görmüş olursun demek. Eğer yine ekspresyonla ilgilenmiyorsan yine genomik DNA'dan çoğaltabilirsin. Ama genomik DNA'nın başka bir sorunsalı daha var. O da intronlar. Ve intronlar bazen yani 3000, 5000, 10.000 falan olabiliyor. O kadarlık bir şeyde PCR ile çoğaltman mümkün değil. O yüzden klonlama yapacaksan o zaman da cDNA'yı kullanıyoruz ki mantıklı bir uzunlukta olsun, intronsuz olsun, sadece eksonlar olsun içinde diye. İntronlu halini klonlamak daha kolay olur. Ya daha aslında mantıklı olurdu. Ama gerçekten intronlar çok çok uzun. Yani intronu çok kısa olan, hatta intronsuz olan genler var. Onlar için yapılabiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz çok fazla şey var aslında. Ben böyle aklıma gelen sırada anlatayım. Şimdi önce normal PCR. En klasik PCR nasıl yapılıyor? Bir tane Tak polimeraz enzimi kullanıyoruz. Enzim. DNTP kullanıyoruz. Magnezyum klorür. İşte primer, forward, primer, reverse. Bu arada primer dizayn ile ilgili ben video çektim galiba. Galiba diyorum çünkü hatırlamıyorum gerçekten. Buffer ve su. Çünkü bütün reaksiyon suyun içinde olmak zorunda. PCR'a bunları koyuyoruz. Bu primerlerini dizayn ediyorsun. İki uçtan tanıyacak şekilde. Yani primer forward ve primer reverse, birisi buradan birisi buradan gibi oluyor. Reverse olan komplementi aslında ama o detaylara girmeniz gerekmiyor hiç. Çünkü primer tasarlama programları var zaten. Genini söylüyorsun ve primerini yapıyorsun. Senin bir şey hesaplaman gerekmiyor. Tak enzimi normal Thermococcus'un bakterinin enzimi 72 derecede çalışıyor. İşte en standart enzimimiz o zaten. DNTP ATGC'yi sağlıyor. Magnezyum da kofaktör. Buffer enzimin tamponu. Bunları hangi oranda koyacağını şeyden belirliyorsun. Tamamen hacmi önce, yani bu önem sırası böyle bu şekilde ama tüpe koyacağın sırası, yani şu tüpün içine koyacağın sırası önce hacmi belirlemen lazım. Hacim derken 10 mikrolitrede yapabilirsin PCR'ı. 20'de yapabilirsin, 50'de yapabilirsin. Bunu neye göre belirliyorsun? Valla pek çok parametreye göre belirleniyor. Daha çok enzimin türüne göre belirleniyor açıkçası. O yüzden de şimdi onun için bir şey söylemem pek mümkün değil. Ama diyelim ki 20'de yaptın en ortadaki. O zaman önce bir hesap yapıyorsun. Ne kadar koyacağını. Şimdi bu 20 ise buffer ne kadar koyacaksın?
Buffer 5x'tir mesela. Buffer 5x'e o zaman bundan 4 mikrolitre koyuyorsun. Primerleri hep 1 mikrolitre koyuyoruz. Şu ve bu şeyde yazıyor. Kendilerinin föyünde yazıyor. Kendileri, yani hepsinin yanında gelen şey var. Kağıdı var. Kağıdında yazıyor ne kadar koyman gerektiğini. Ve geriye kalanı da suyla tamamlıyorsun. Ve reaksiyonu böyle kuruyorsun. Bu yine hani ben şu anda bir şey söyleyemem magnezyuma falan. Ama magnezyum en bilinen haliyle optimizasyonda kullanılır. Magnezyumu değiştirirsin. Yani şunları tavsiye edilen kadar koyup magnezyumu farklı farklı koyarsın. Hangisinde daha iyi çalışıyor diye. En standardı bu dedik ama artık böyle yani neredeyse hemen hemen hiç yapmıyoruz bu şekilde. Çünkü enzim mixler geliyor bize. Genellikle enzim mix kullanıyoruz. Bunun içinde enzim var. Tag değil başka enzimler var artık. DNTP var. Magnezyum var. Hepsi var. Hatta buffer da var. Pardon. Bunlar çoğunlukla 2x geliyor. O zaman 20 ise mesela hacmin bundan 10 mikrolitre alıyorsun. Primerlerini koyuyorsun. Sonra da su koyuyorsun ve bu kadar. Yani hiçbir şeyi optimize etmen falan gerekmiyor. Bu enzim mixleri optimize geliyor zaten. Özellikle qPCR'da bunu kullanıyoruz. Benim şimdi aklıma gelen şeyler en eskisi şuydu. Fermentaz Taq polimeraz. Bu şurada en başta anlattı. Bu hala bizde var. Bazen kullanıyoruz. Sonra Bioline'ın Cyber'lı mix'i var. 2x. Bunu kullanıyoruz qPCR'da. Sonra Roche'un mix'i var. Bu birazcık pahalıydı. 2x de var, 5x de var bundan. Sonra Biorad'ın var. Bunların hepsi var bizde. 2x. Bunlar hep mix halinde. Şu üçünün içinde Cyber var yalnız. O qPCR için, onu birazdan söyleyeyim. Bir de bunlara ek olarak bizde Fusion normal ve Fusion GC, bir de Platinum var. Bunlar klonlamada kullanılan enzimler. Ya çok iyi enzimler. Biz bunlardan aşırı memnunuz. Yani her şeye kullanabilirsin de klonlamaya kullansan daha iyi. Çünkü bu Fusion ve Platinum ikisi de büyük cDNA'leri çoğaltıyor. Çok rahat çoğaltıyor. Mesela işte 2000 bazlık şeyi çoğaltabiliyorsun çok rahatlıkla. Ve çalışma conditionları falan çok iyi. Onun ötesinde enzim çalışma ısıları daha değişik, fark ediyor. Bir de şu Fusion GC, GC content'i yüksek olan promotörleri falan çoğaltmak için. Bu da onun için kullanılıyor. Bunlarda DMSO ekleyebiliyorsun içine. DMSO, her eklediğin DMSO ile şeyi düşüyor. Annealing temperature biraz daha düşüyor. Eğer çok yüksekteyse. Çünkü özellikle GC contentli promoter çoğaltıyorsan primerların bağlanması çok artıyor. Bunu kullanabiliyorsun. Biz böyle ayırıyoruz. Şu fermentaz Taq'ı nerede kullanıyoruz? Yani en eskisi bu olsa da yine de buna ihtiyacımız oluyor açıkçası. Nerede kullanıyorduk? Şu an hatırlamıyorum ama bir yerde kullanıyorduk yani. Almıştık, hatta yoktu. Bulmuştuk araya falan. Şimdi qPCR'a geçersem, enzimleri söyledikten sonra şu Cyber'lılar hep qPCR'ın. qPCR'da geçmeden bir şey sorayım mı? Sor. Hani primer tasarımı ile ilgili bir şey söylediniz ya, ben o kısmı tam anlayamadım. Yani primer'ı internet üzerinden bakıyorsun, sonra onda sipariş mi veriyoruz? Nasıl oluyor? Ya primer design bence yaptım. Göre, mesela atıyorum bir mutasyon. Hayır. Yani bir point mutation görmek istiyorsan ona göre primer design ediyorsun. Ya da işte deletion bölgeleri var. Yani spesifik, mesela atıyorum koronavirüsünde bazı mutasyonlar gerçekleşti. Deletion oldu. Ben sadece atıyorum yeni sekansı detect edecek bir
PCR mekanizması tasarlamak istiyorum. Ona göre primer dizayn ediyorsun. Yani amacına göre çok fazla değişiyor bunlar. Ya da atıyorum mesela cloning'de primer'ın ucuna şey eklemen gerekiyor. Restriction enzim bölgesi eklemen gerekiyor. Gibi. Yani amacına göre çok fazla değişiyor. O yüzden aslında internetteki tool'lardan ziyade software kullanmak daha efektif kalıyor. Arkadaş eski toprak. Eski yöntemleri tercih ediyor. Evet orası doğru. Yok çok standart şeyler için. Mesela qPCR için şeyler var. qPCR için evet. Roche'un şeyi var, bir tane tool'u var. O çok güzel bir veriyor. O çok kolay oluyor ama evet sadece human için ve qPCR için sen. Şimdi sen pratiğini de sordun sanırım. Yani Firmalar var. Primer sentezi yapan. Onlara söylüyoruz, yapıyorlar. tamam. Sipariş gelince başlıyorsun. Hemen yapılıyor. Tamam. Ben çok Yani- komplike bir şeymiş gibi Ha, geldi yok, bana yok. o yüzden. Ya şu mesela ATGC ya peş peşe. Hı hı. Bunları ekleyen makineler var artık. İstediğin hatta sadece primer değil, istediğin geni de yaptırabiliyorsun böyle. İstediğin dizide. Yani sentetik biyoloji giriyor artık. Tamam. Yapılıyor. Şimdi qPCR'a geldiğimizde önce normal PCR'da ne görüyoruz? Her zaman normal PCR'ı biz bir tane jele yüklüyoruz. Ondan sonra burada bantlar görüyoruz. Bantları nasıl görüyoruz? Çünkü bu jelin içinde etidyum bromür oluyor her zaman. Etidyum bromüre de UV ışığı vuruyoruz. UV ışığı vurunca buradaki bantları görüyoruz. Böyle, değil mi? Buraya da bir tane ladder koyuyoruz. Şeyini bildiğimiz. qPCR'da ise jel yok. Bilgisayar ekranından sadece sana bir CT grafiği çıkarılıyor. O da şöyle. İdeal olarak şöyle bir şey göstermesi lazım. Amplification. Burası sinyal. Burası da zaman. Sinyal dediği işte Cyber Green'den gelen. Şimdi burada aslında etidyum bromüre çok benziyor. Zaten etidyum bromürü yerine Cyber kullanılıyor. Bunu reaksiyonun içine koyuyorsun. Bu senin DNA'na bağlı halde bağlandığı zaman ışıma veriyor ve ne kadar çok amplification varsa o kadar çok sinyal alıyorsun. Şimdi bunun şu orta yerinde indiğinde buna CT değeri deniyor buraya. Ve senin eğer 2 tane şeyin varsa ve CT değeri buradaysa mesela bunun CT değeri 10, bunun CT değeri 15 oldu. Bu daha fazla ya. Bu daha az kopya demek. Bununla ters orantılı. Çünkü hani daha geç çoğalmış gibi. Bunu da böyle okuyorsun. Bunu direkt şeyden, bilgisayarından, qPCR'ın bağlı olduğu bilgisayardan görüyorsun ve CT'ye göre hesap yapıyorsun. Ona da hatta 2 üzeri eksi delta CT deniyor. Bu 2 exponential artıştan dolayı eksi ters orantı olduğu için delta CT'de 2 tane şeyin arasındaki fark, CT'lerin arasındaki fark demek. Böyle hesaplanıyor. Normal PCR ile qPCR arasındaki fark bu. Öte yandan normal PCR'da çoğalttığın ürünü kullanabiliyorsun. Ama qPCR'da çoğalttığın ürünü kullanamıyorsun. Öte yandan ayrıca qPCR 200 bazın üzerine pek güzel çoğaltmaz. Yani tavsiye edilen hatta 100 civarı olması. Çünkü neden? Bu çok hızlı yapıyor makineler artık. O yüzden de uzun product istemiyorlar. Burada ise yani 10.000 falan çıkabilirsin bir şekilde ama 10.000'i ben görmedim de daha 4.000 falan yani herhalde. Bunun şimdi programları ne? PCR makinesine koyduğunda bunu şöyle bir program kuruyorsun. Hemen hemen her zaman önce bir 95'e çıkartıyorsun. Çünkü DNA açılsın diye. Sonra şurayı şöyle yapayım. 95'te mesela 5 dakika. Burası da 30 saniye olsun şurası. Sonra annealing temperature'a düşüyor. Takribi 60 derece civarı. Sonra 72'ye çıkıyor. Sonra bitiyor. Ama şu arayı 35 defa falan tekrar ediyorsun.
İkisinde aynı. Bunda da aynı, bunda da aynı. Normal PCR'da da bu program çalışıyor bu mantıkla. qPCR'da da bu mantık çalışıyor. Ama normal PCR'da 95 derece, 60 derece, 72 derecelik döngü var ya. En sonda 72'de bir 5 dakikası var. Final extension için. 95 derecede de 5 dakikası var. Şimdi normal PCR ise bunları biraz daha uzun tutuyorsun. İşte mesela 30 saniye, şu saniye demek, 60 saniye mesela, 30 saniye gibi bağlanmasına zaman vermek ve uzatmasına zaman vermek. Ama bu 4000'lik bir şey çoğaltıyorsan burası 2 dakikaya falan çıkıyor. Yani 120 saniyeye falan çıkıyor. Ama qPCR'da bunları şöyle yapıyoruz. 5 saniye, 10 saniye, 5 saniye falan gibi yapıyoruz. İşte bu yüzden de hani 200 bazı geçmemesi gerekiyor. Eğer geçecekse zaten bunları uzatman lazım. Ama orada da enzim problemi giriyor işte işin içine. Dönelim en başa. Şu Fusion ve Platinum saatlerce reaksiyon yapabiliyor. Ama bunlar yapamaz. Ya bunlar çünkü onun için tasarlanmadı. Bunlar yarım saat 45 dakikalık reaksiyonlar için enzim dayanmaz en sonuna kadar. Dolayısıyla. Sonra yapılırkenki tüplerimize gelelim. Tüpler hemen hemen her zaman PCR tüpü denilen 200 mikrolitre hacmi olan şeffaf tüplerde yapılıyor. Hemen hemen her zaman. Ve çoğunlukla buzda yapılırdı eskiden. Artık yine enzimlerimize dönelim. Ya şunların hepsi hot start oldu. Eğer hot startsa bu şu demek, 95'te 5 dakikayı görmedikçe aktive olmuyor demek. Onun için oda ısısında çalışabiliyorsun bunlarla. Yani rahat rahat çalışabilirsin, hiçbir şey olmaz. Bir de qPCR'da bazı makineler plate kabul ediyor. Plate'lerde 96'lık oluyor böyle bir sürü. Mesela Roche'un makinesi plate kabul ediyor. Ve plate'in burasında barkod var. Barkodu okuyor. Bu çünkü onun yani Roche'un cihazları falan şey için yapılmış. Yani daha diagnostik veyahut da ne bileyim hani rapor verilebilen şeylere göre yapılmış. Ama bizde de ondan var ve 96'lık ben açıkçası biraz zor oluyor. Benim şimdiye kadar en kolay yaptığım, yukarıda da dün otokullavlamış olduğumuz arkadaşlarla strip tüpler. Bunlar 8'li. Hani daha kolay, en azından bir arada koyabiliyorsun falan. Çünkü bir başka sorunsal bunları label etmekte. Bunları normal PCR'de güzel label ediyorsun da şu Cyber'lar cihazları lazerle okuyor ve sen lazerin geleceği yere kalemle yazarsan onu okuyamaz. Onun için bir labeling problemimiz de oluyor. Şimdi cihazların Stratagene sanırım, sonra Roche, bunlar üstten okuyor. Yani lazeri üstten veriyor. Onun için üst tarafının temiz olması gerekiyor okuması için. Ama Bio-Rad'dan emin değilim de Qiagen'inki MIG PCR bunlar alttan okuyor. Onun için tüpün altı daha önemli oluyor. Üstüne yazabiliyorsun falan. Onun için cihazınla ilgili bir de bunları bilmen gerekiyor. İkincisi bir başka boya ROX boyası. Şu cihazda ROX boyası var. Bunda var biliyorum. ROX da internal kontrolü. Yani ROX'un hiç artmaması gerekiyor tüpün içinde. Hani bu böyle giderken ROX'un da şöyle kalması gerekiyor. Eğer bunda bir artış görürse diyor ki benim lazerde ya da okumamda bir sıkıntı var diyor. Buna göre lazerini kendisi optimize ediyor. Sonra MIG PCR denen muhteşem cihazımız var. Kalbimde apayrı yeri olan MIG PCR. Almak istediğimiz ancak rüyalarımızda falan gördüğümüz artık. Bende MIG PCR'ın tişörtü var. Evet. Katalogları var evde. Yani hayallerimde bambaşka bir yeri var. MIG PCR bir sene falan bizdeydi. Ödünç almıştık. Bu yepyeni bir teknoloji. Diğerlerinin hiçbirinde yok şu an MIG'de olan teknolojik olay. Bu şöyle yapıyor.
Şöyle bir yuvarlak haznesi var. Buralara minik minik tüpleri giriyor. Kendi tüpleri var özel. Çok minik tüpleri. Ve 5 mikrolitrede falan yapabiliyorsun deneyini. 30 dakika sürüyor en fazla bir şey. Çünkü bu sentrifüj aslında. Ve Mic'in en önemli olayı tabii ki çok küçük olması. Bak şuradan en soldaki pinpoint slide var ya, onu bir versene Tuğba. Gitti. En soldaki. Hah, o yeşil olan, evet. Onun o kadar işte. Mic PCR bu kadar toplamı hepsi. Yani kiti kullanacağım, sadece boyutu için dedim. Ve uzaktan laptopunla veya tabletinle bağlanıyorsun Bluetooth'la. Hiçbir şey yok. Bu kadarcık bir şey. İstediğin Yanınızda yere... taşımak mı istiyorsunuz? Yok. Sahaya götürmek için tasarlanmış demek istiyordum. Ama tabii ki de alırsam eve götürürüm. Niye götürmeyeyim? Gözüm gibi bakarım ona. Gözüm gibi bakarım. Sentrifüj aslında kendisi. Sentrifüjle çalışıyor ve sürekli döndürüyor bunu çok hızlı. Döndürürken de şuralarda zaman kaybetmiyor. Isıtıp soğuttum, ısıttım soğuttum. Onlarda zaman kaybetmiyor. Ve buharlaşma problemi de olmuyor. Kendi içinde yağı var çünkü. Ve uzaktan işte tabletine çekebiliyorsun Bluetooth'la. Ve kendi software'i de var. Yani daha ne diyeyim? Daha ne çok diyeyim iyi. yani ben. Aslında çok pahalı değil. Buradan merak edenlere söyleyeyim. $25.000 ama dolar arttığı için şu an çok pahalandı aslında. Yani yoksa o kadar pahalı değildi. Yani mesela şu Strategy'in falan çok 50.000 falandır herhalde. Evet, bize Yani evet. Mic PCR göndermek isteyen sponsorlar olursa açığız. Düşünsenize. Biri gönderiyormuş. Mic PCN Türkiye distribütörüyle zaten ben sürekli telefondayım ama göndermiyorlar yani. $25.000 bir şey. Zaten bir yıllığına ödünç kullanmışız. Böyle bu apayrı bir şey. Bunlar Strategin ve Roche falan çok büyük cihazlar, yani kocaman cihazlar. Çünkü işte içinde soğutma sistemi var falan. Onlar çalışıyor. Ama mesela Strategin ve Roche validated cihazlardır. Yani hastaya sonuç verebilirsin onlarda yaptığında gibi. Bu tamamen araştırma için yapılmış bir şey. Anlatmadığın bir şey var mı Tuğba? Yani PCR çeşitlerini anlatabilirsiniz belki. Hangi çeşitler? Gerek de yok. Şu sentrifüjde vakit kaybetmeme olayı tam olarak anlamadım ben. Şimdi 95'e çıkıyor, 95'te duruyor. Sonra iniyor ya buraya. Sonra tekrar çıkıyor. Buralarda zaman geçiyor. Ama sentrifüjün buna nasıl bir etkisi oluyor? Nasıl etkisi oluyor? Onun şeyini bilmiyorum yani, mekaniğini. Yani acaba hani döndürme hızına göre ısı mı değişiyor diye düşündüm. Hani frekansı ya da ne bileyim. Ya içinde soğutucusu falan da yok, o çok küçük çünkü cihaz. Ama Yani titreşim verip de mi ısıtıyor acaba? ya bana bunu anlattılar da unuttum işte ben. Ama internette var ya, çok reklamını yaptık. Bunun icat eden baba oğul bu arada. Şu Kyogen Rotoji'ni de onlar yapmış. Bunu da iki baba oğul yapmış. Videoları var. Anlatıyorlar nasıl yaptıklarını. Öyle sempatik bir ikili. Housekeeping'leri söylemedim. Onu söyleyeyim. Sen ne diyecektin? Ben sekanslamak için falan ya da verification için falan hani öyle şeyler söyleyecektim. Ama çok gerekli değil. Söyleyelim. Şimdi geçen de plazmit çoğaltmıştık. Plazmitin varsa mesela, bu plazmitin içine M13 gibi bir şey görebilirsin. Bu Universal Primer bunlar. Sen sekansa gönderdiğinde buradan sekanslayabiliyorlar senin şeyini. Ama buradan tutup şöyle okuyor, bir de buradan tutup böyle okuyor. Tam buradan başlıyor. Ama istersen sen işte plazmitinin insert var mı yok mu, veyahut da plazmitin içinde mesela bir gen var mı yok mu, ona bakmak için primerlerini dizayn edersin. Sonra buradan çoğaltırsın bunu PCR'la. Sonra bu PCR'ı
alır sekansa gönderirsin yine. Sekansa gönderdiğinde şeyi bulabiliyorsun mesela işte deleted mı girmiş, mutant mı girmiş, ters mi girmiş oraya veya o gen gerçekten o gen mi ve hangi varyanta girmiş. He? Bir de şey de oluyor galiba, birden fazla primer tasarlanıyor şu bölge için ki o da sekanslama için değil mi? Ha evet, bu uzunsa Sanger dizileme 400 okuyabiliyor ama senin aynen. gen 2000 ise işte Aynen. içinden dışından habire bir şey koyuyorsun, primer koyuyorsun. Bunlar sürekli bir sürü forward'da bir sürü reverse belli uzunlukta kaç dediniz? 400 okuyor evet. 400'e kadar akıyorsa mesela 350'lik aralıklarla şey yapıyorsun. Primer dizayn ediyorsun. 350 bölü 2 175. 175'e 175 şeklinde. Verification dediği gibi hocanın yapabiliyoruz. Çünkü bunun mesela atıyorum promoter varsa bu bölgede şey de önemli. Ama gerçi ona şeyden bakıyoruz. Restriction enzimle bakıyoruz. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Ya zaten standartları söylemek şey oluyor. Herkesin kendi geninin özelinde değişiyor bunları. Düşünmen gerekiyor. qPCR'da bir housekeeping gene olayı var. Çünkü bizim hep bahsettiğimiz qPCR relative quantification. Bir de aslında absolute quantification var. Bunu anlatayım önce. Bu daha kolay anlatması. Mesela hepatit C virüsü için bu yapılıyor. Hepatit C virüsünün işte 1000 kopya, 10.000 kopya, 1 milyon kopya falan gibi standartları var. Bunları koyuyorsun yanına. Sonra senin hasta örneğini koyuyorsun. Aynı reaksiyona, aynı plate'de giriyor yani bunlar. Sonra bundan aldığın değer mesela CT'si 15 çıktı. Bunun CT'si 10'muş, bununki 15'miş. O zaman diyorsun ki bu 10.000 kopya var bu hastanın örneğinde gibi. Veyahut da oranlıyorsun. Bunun bir software'i zaten var. Bu absolute quantification. Ama biz relative quantification yapıyoruz. Çünkü bizim X geninin yani ilgilendiğim bir genin mesela P53 geninin bir standardı yok yani ne kadar olması gerektiğini bilmiyorsun. Bir de senin çıkardığın RNA'nın ne kadar cDNA'ya dönüştü falan onları da bilmiyorsun. Bunlar quantify edilemediği için biz her reaksiyona bir tane housekeeping gen koyuyoruz. Yani bir tane kendi genin işte isimden gideyim P53 geninin koydun. Bir de aktin koyuyorsun hepsi için mesela. Mesela işte 2 tane örneğin var A ve B sample. Bunun da A ve B için aktinini koyuyorsun her zaman. Sonra bunu oranlıyorsun. Yani delta CT denilen şey aslında çoğunlukla senin genin eksi aktin gibi oluyor. Aktine normalizasyon deniyor buna. En bilindik housekeeping'ler aktin, tübülin daha çok protein kısmında. Proteinde de housekeeping olayı var. GAP-DH. Ancak housekeeping'ler bayağı bir şaibeli olaylar. Çünkü mesela aktin beyinde tam sabit değil yani gibi. Çünkü aktin beyindeki işte şeyler var. Cytoskeletonlar, o nöronların şey falan değişebiliyor. Onun için biz mesela beyin için RPL13 diye bir şey kullanıyoruz. Ne olduğunu sorarsanız daha sağlamdan gidiyoruz. Genden gitmiyoruz da RNA'lardan gidiyorsun bu sefer. İşte ribozomal RNA'lar her hücrede aşırı üretildiği için sabit. Ribozomal RNA'lardan falan gidiyorsun gibi. Arada bir tek ribozomal RNA deyince cDNA kitlerini anlatmadım sanırım. RNA çıkardıysan cDNA'ya çeviriyorsun. cDNA için kitler var. Yani hiç aman ben bunu cDNA'ya nasıl çevireceğim, guaninlerini oraya nasıl takacağım diye düşünmenize gerek yok. cDNA kitleri var. Envai çeşit var. Yine onlarda da high fidelity'ler var. Mesela şu fusion'la kullanmak için. Normal fidelitysizleri var. Normalleri var, ucuzları var, pahalıları var falan. Ama cDNA yaparken işte şeye dikkat edeceksin. cDNA'de mesela 2 tane primer cinsi var. Random hexamer ve oligo-DT.
cDNA'nin primerleri bunlar. Hani PCR'deki primerler gibi ama cDNA'de değişmiyor bunlar hep. Random hexamer 6 tane nükleotit ama karışık sırada. Böylece karışık bir şekilde bağlanıp bütün hani senin RNA'nı çoğaltıyor. Oligo-DT ise mRNA'ların sonundaki adenine bağlanıyor ve buradan üretiyor. Şimdi oligo-DT kullandıysan eğer burası ne ucu bunun? 3 üssü RNA'nın. cDNA'nin ne ucu burası? 5 üssü. Bunun 5 üssüne yakın yerden yaparsan primerin daha iyi olur. Çünkü bu tarafa doğru bunun şeyi azalacak. Verimliliği. Birincisi. İkincisi bununla bu yöntemle sadece mRNA'yı çoğaltıyorsun. Yani ribozomal RNA kullanacaksan bununla yaptığın çalışmaz mesela. Gibi. Tek hani olayı o bunun. Bunun içindeki enzimi de reverse transkriptase enzimi. Polimeraz değil. Genellikle cDNA'ya 1 mikrogram RNA çevrilir. 1 mikrogram RNA'dan yaparsın. Ama biz 100 nanograma kadar düşmüşlüğümüz var. Oluyor yani. En son çok unutulan bir şey, bir de pek bilinmeyen bir şey sanırım. cDNA'yı yoğun kullanıyor arkadaşlar. cDNA çok seyreltilerek kullanılması gereken bir şey. Çünkü içindeki şeyler inhibe edebiliyor PCR'ı. O yüzden bir cDNA mesela 20 mikrolitrede ben yaptıysam bunu hemen üzerine 80 mikrolitre su koyuyorum ki 100 mikrolitreye çıkartıyorum ki böylece seyrelsin içindeki şeyler diye. Yani genellikle PCR Plasmid gel isolation yapsak ne için? Yani Temizlemek için mi? Evet. Çok güzel söyledin. Onun için kitler var artık. Her şeye kit var. Jelden de kit var. Normal PCR purification için de kit var. Ama yine de bunu yapmamız gerek. qPCR onu hiç kullanmıyorum. Yani qPCR çok fazla yaptığımız için ona bir şey harcamıyorum. Hep seyreltiyorum ben. Çünkü uzun süre gitsin cDNA'im bir de. Uzun süre gitsin. Çok kullanayım, çok olsun cDNA'im diye. Az olmasın süreç boyunca. Tabii bu yani bundan çevirdiysen seyreltemiyorsun gibi oluyor. Ama çok doğru. Bu yanındaki kitteki şeylerden kurtulmak istiyorsan jelde yürütüyorsun. Sonra bandını görüyorsun. Bunu buradan kesip alıyorsun. Ve temiz bir saf bir DNA elde etmiş oluyorsun. Bitti mi? Bu kadar.